Merhaba, bu videoda Türkiye'de satılan Cold Steel kukri palaların gerçek olup olmadığını irdeleyeceğiz. E, Cold Steel dünyaca ünlü bir bıçak üreticisi. Amerika kökenli bir firma. Kukri şekilli, kukri shaped dedikleri kukri şekilli palada oldukça yaygın ve sevilen bir ürünleri. Türkiye'de bir sürü web sitesinde bu ürünü görmek mümkün ya da bu ürün olduğu iddia edilen ürünleri görmek mümkün. Peki bunlar gerçek mi, değil mi? Öncelikle ben bu ürünlerden bir tanesini aldım. Şöyle göstereyim. Ben bu ürünü Trakyalı bir satıcıdan, internet üzerinde bulduğum Trakyalı bir satıcıdan aldım. Orijinal olup olmadığını sordum. Orijinal olmadığını anlamıştım zaten. Çünkü Cold Steel'in orijinal satış fiyatı 30 küsür dolar. Bunun benim bahsettiğim sitedeki satış fiyatı 60-70 lira arası bir şeydi. Dolar fiyatı, vergiler vesaire düşünüldüğünde bunun mümkün olmadığı ortada zaten. Zaten satıcı da sağ olsun bana orijinal olduğunu iddia etmedi ya da böyle bir şeye inandırmaya çalışmadı. Orijinal olup olmadığını sorduğumda gayet açık ve net bir şekilde kendisinin kendisine satan toptancıların da orijinal olduğunu iddia ettiğini fakat orijinal olduğunu düşünmediğini söyledi. Ben de bunu bilerek aldım. Ürünü incelediğimizde de ve orijinaliyle kıyasladığımızda zaten orijinal olup olmadığını anlamak mümkün. Kıyaslamaya şöyle kılıftan başlayabiliriz. Bende Cold Steel'in orijinal kukri palası yok. Bu var. Ancak orijinalinin özelliklerini biliyorum. Önce kılıftan başlamak gerekirse şöyle söyleyebilirim. Cold Steel'in orijinal kılıfı Corex denen bir çeşit naylon malzemeden yapılıyor. Oldukça dayanıklı bir naylon malzeme. Şu kısımlarında bolca olmak üzere ve arkada da daha az olmak üzere perçinler var. Bunda da perçinler var ama Cold Steel'in kendi kullandığı perçinler kapalı perçin. Bu şekilde delikli perçin değil. Onun dışında şu ön tarafta bıçağın ucunun geldiği kısımda muhtemelen bıçağın kendi kılıfını delmesini ve kesmesini önlemek için daha sert plastikten şuraya kadar olan bir malzeme var. Bu malzeme, burada gördüğünüz gibi bu ayrıntılar yok. Perçinler oldukça kalitesiz ve açık delikli perçin. Malzemede Corex değil, basit yapay deri ve oldukça ince profilli. 2 kat deri üst üste geçirilip dikilmiş. Şurada görebileceğiniz gibi. Ancak yine de oldukça kalitesiz ve dayanıksız bir malzeme. Zaten ben bunu çok ağır şartlar altında kullanmamama rağmen sabitleme kayışı parçalanmaya başladı. Hiç belime takmadım ancak kemer kayışı da muhtemelen belime taksaydım 2-3 kere de kopacaktı. Zaten görebileceğiniz gibi kılıf palayı içeride tutmaktan bile aciz. Görebiliyorsunuz. Kapalı olmasına rağmen neredeyse yarısına kadar çıkıyor. Bununla dağda, bayırda, tarlada yürüseniz birkaç hızlı adım atsanız muhtemelen bu şurayı kopartıp düşecektir. Ya da belki ucunu kesip çıkabilir bile, bilmiyorum. Bıçağa gelince bu benim aldığım bıçak. Bunun orijinal kukri palanın, Cold Steel kukri palanın özelliklerine internetten Cold Steel'in kendi sitesinden bakmanız mümkün. Ben baktım. Cold Steel'in kendi sitesinde bıçağın sırt kalınlığı 2.8 santim olarak açıklanmış. Pardon, 2.8 milimetre olarak açıklanmış. Benim elimdeki bu bıçağın ölçtüğüme göre kalınlığı 3 milimetreden birazcık daha fazla. Bunun dışında orijinal Cold Steel kukri palanın ağırlığı 16 oz, yani 453.5 gram olarak açıklanmış. Ben bu elimdeki palayı mutfak terazisiyle, hassas teraziyle ölçtüm. Hassas tartıyla. Bu palanın ağırlığı 525 gram.
Bıçağın sapın en arkasından ucuna kadar olan uzunluğu, yani bıçağın toplam uzunluğu, palanın toplam uzunluğu Cold Steel'in sitesinde 45,72 santim olarak açıklanmış. Bu palanın uzunluğu 43,5 santimetre. Görebileceğiniz gibi, anlayabileceğiniz gibi hiçbir ölçüsü Cold Steel'in açıkladığı orijinal ölçülerle uymuyor. Bir de şurada görülüyor mu kameradan bilmiyorum ama şura sapta, şura ve şura oldukça kalitesiz bir işçilikle ve çok derme çatma şekilde kesilip şekillendirilmiş. Görebiliyorsunuz. Bunların dışında Cold Steel bu palanın, daha doğrusu orijinal Cold Steel palanın malzemesini, çeliğini 1055 karbon çelik olarak açıklamış. Bu muhtemelen yani ne olduğunu bilmiyorum. Belki dökme demir bile olabilir. Oldukça kalitesiz bir çelik. Ben bunun 1055 karbon çelik yumuşaktır. Yumuşak olması da gerekir. Bu tip pala benzeri ürünlerde sıklıkla ve yaygınlıkla kullanılan bir çelik cinsidir. Karbon miktarı az olduğu için daha yumuşak olur ve bu palaların maruz kalacağı darbelere karşı daha dayanıklı olur. Çünkü esneyebilir ve titreşebilir. Bu sayede kırılmaz. Ağzı da kırılmaz. Bıçağın gövdesi de kırılmaz. Fakat 1055 çeliğin ben bu kadar yumuşak olacağını zannetmiyorum. Şöyle bir deney yaptım ben. Çeliğin sertliğini anlamak için bu deneyi siz de yapabilirsiniz. Bir soda şişesinin veya gazoz şişesinin ucundaki o sert kısma, kapağın olması gereken kısma dikini palanın sırtıyla vurabilirsiniz. Bunu yaparken eğer makul bir hızda, doğru bir hızda vurursanız bıçağın sertliğini anlamak mümkün. Nasıl? Böyle bir şey yaptığınızda olabilecek birkaç şey var. Birincisi şişenin ağzını kırarsınız. İkincisi hiçbir şey olmaz şişeye de bıçağa da. Üçüncüsü de burada benim başıma geldiği gibi bıçağın çeliği çok yumuşaksa dent denilen ufak göçükler açarsınız bıçakta. Gördüğünüz gibi net oluyor mu bilemiyorum ama şurada ve şuralarda bir de şurada izleri görmek mümkün. Ben bu bıçağı dağda birkaç kere denedim. Kullandım da. Öncelikle bileylemek çok zor ve ağız tutmuyor. Muhtemelen yumuşak bir çelikten olduğu için böyle bir durum var. Birkaç kere denedikten sonra en son girit taşıyla bileyleyerek keskinleştirebildim. Şu an keskin. Jilet keskinliğinde sayılmasa da görebileceğiniz gibi keskin. Ama ağız tutmuyor. Çok az kullandıktan sonra ağzı hemen körelmeye başlıyor. O anlamda dayanıklı olduğunu söyleyemeyeceğim. Onun dışında bir kırılma, ucunda çentik vesaire gibi bir şey oluşmadı. İlginç bir şekilde, belki iyi bir özellik olarak söylemek gerek, dışındaki teflon kaplaması çok dayanıklı. Ben bileylerken bıçağın ağzının başladığı kısma sertçe sürtmeme rağmen kaplama biraz aşındı ama tamamen sıyrılmadı. Şu şişe denemesini yaptığım kısımda da kaplamanın ezildiğini, biraz örselendiğini görebilirsiniz ama kaplama kalkmadı. Onun dışında sapı sert bir malzemeden yapılma. Yani tahta gibi. Bu nedenle bir şeye kesmeye çalıştığınız zaman her vuruşunuzdaki bütün darbeyi elinize iletiyor. Bu da çok yorucu oluyor ve kullanımı zorlaştırıyor. Avuç içi yastıklamalı bir eldivenle kullanırsanız kullanılabilir. Peki bu palayı almalı mısınız? Alırsanız kullanılır mı? Bağ bahçe işlerinde kullanacaksanız, tarla
da vesairede kullanacaksanız veya kampa gidecekseniz ve ucuz bir pala almak istiyorsanız kullanılabilir. Neden olmasın? Ancak çok para, yani bir sürü seçenek var bu pala söz konusuysa. Dediğim gibi 60-70 liralardan 300 liralara kadar artan bir seçenek yelpazesi söz konusu. Eğer sahte olduğunu düşünüyorsanız, aldığınız şeyin gerçek olduğuna emin değilseniz en ucuzunu alın derim. Dağda, kampta vesairede kullanır mısınız? Kullanılır. Basit işleri yapmak için, ateş yakmak için, ağaç kesmek, ağaç dalı kesmek vesaire gibi işler için kullanılır. Ama dediğim gibi ağzı çok çabuk köreliyor. Ağız tutmuyor bıçak. O nedenle bir gerçekten ihtiyacınız olduğu bir anda, yani bir hayatta kalma durumu, bir survival durumunda ben olsam bu bıçağa güvenmezdim. Peki hiç mi orijinal Cold Steel Kukri pala satan yok? Benim Cold Steel ile iletişime geçtiğim kadarıyla Türkiye'de resmi bir bayileri yokmuş. Ama tabii ki ticaretle uğraşanlar, bu malzemelerin ticaretini yapanlar kendi imkanlarıyla, kendi inisiyatifleriyle bu malzemeyi getiriyor da olabilir. Bunun gerçek olup olmadığını, alma ihtimaliniz olan ürünün gerçek olup olmadığını anlamanın en kolay yolu bence kılıfı. Satıcı, ürünü almak üzere olduğunuz satıcı oraya sahte bir resim koymuşsa tabii ki bunu bilemezsiniz. Ama eğer oraya konan resimler gerçekse kılıftan ayırt edebilirsiniz en kolay. Çünkü bıçak siyah bir bıçak ve sadece bıçağa bakarak gerçeğiyle sahtenin ayırt edici özelliklerini anlamak pek mümkün değil. Şekil olarak, biçim olarak benziyor. Bunun dışında gözle farkları en kolay anlaşılan parça kılıfı. Kılıfta da dediğim gibi perçin, orijinal üründe perçinler kapalı perçin, delikli perçin değil. Bu kadar kalitesiz ve dayanıksız görünümlü bir kılıf yok. Bu kılıf gördüğünüz gibi resimlerde burada da ayırt edebiliyorsunuz. Orijinal Cold Steel Kukri palanın kılıfı kumaş gibi bir malzemeden yapılma. Yani resme baktığınız zaman dokunun yapısını görebilmeniz lazım. Burada göremiyorsunuz. Burada deriye benzer bir yapı görüyorsunuz. Ve ucunda plastik, daha sert plastikten yapılma muhafaza gibi kılıfın ucuna geçirilmiş bir parça var. Eğer bu fotoğrafı görüyorsanız incelediğiniz üründe bilin ki bu ürünün orijinal fotoğrafı. Ben bunu aldıktan, sahte olduğuna emin olduktan sonra birkaç satıcı da bu saydığım özelliklere uyan, orijinal olduğunu düşündürtecek ürünler, Cold Steel Kukri palalar gördüm. Ama hiçbirini satın almadım. Satıcıların da hiçbiriyle irtibata geçmedim. Gerçek resimler mi kondu, yoksa insanları inandırmak için o resimler kondu ve ardından elinize böyle bir şey mi geçecek bilmiyorum. Ama eğer satın almayı düşünürseniz en azından bunları inceleyip almanızı öneririm. Eğer ki hepsinin sahte olma ihtimalini düşünüyorsanız, yani bu insanlar sahte resim de koyabilir. Yani kimseyi suçlamak veya zan altında bırakmak istemem ama böyle şeyler başımıza geliyor hepimizin. Yapılıyor gibi bir iddiam da yok. Benim başıma gelmedi. Ben bunu sahte olduğunu bilerek aldım. Bana bunu satan satıcı da sahte olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, kendinin de emin olmadığını söyledi. Fakat eğer ki bunların hepsi sahtedir diye düşünüyorsanız en ucuzunu alın. Çünkü Türkiye'de satılan sahte olanları kastediyorum. Cold Steel Kukri palaların hepsi muhtemelen aynı kaynaktan geliyor. Aynı üreticiden geliyor. Dolayısıyla şu kılıfı gördüğünüz yerde bilin ki 100 liraya alacağınız üründe, 200 liraya alacağınız üründe, 50 liraya alacağınız üründe bu olacak. Nitelikleri de bunun gibi olacak. Fakat
Ülkemizde neyse ki dürüst satıcılar da var. Gerçeğini bulabiliyorsanız, ben bulamadım. Bunu zaten Kukri Pala daha önce hiç kullanmamıştım. Denemek için aldım. Memnun kalmadım. Daha klasik şekilli palaların kullanımının daha etkin olduğuna karar verdim. Ama deneme açısından ucuz ve iyi oldu. Şu anda koleksiyonumda duruyor. Siz de eğer koleksiyon için şeklini beğendiniz vesaire evimde dursun derseniz dediğim gibi yine sahte olanlardan birini ve en ucuzunu alabilirsiniz. Onun dışında orijinal ürünü gerçeğini sattığını söyleyen ve satan bir satıcıdan bunu almanızı tavsiye ederim.